Herkese selam. Vücudumuz için spora gidiyoruz. Peki ya yüzümüz? İşte bugün masaya yatırdığımız konu bu. Yüz yogası. Düşünsenize, kollar, bacaklar, karın kasları. Hepsini çalıştırıyoruz ama yüzümüzdeki o onlarca kası genelde es geçiyoruz. Neden ki? İşte bu analizde tam da bu konunun derinliklerine iniyoruz. Ve başlamadan önce şunu söyleyelim, bu analiz öyle sıradan bir analiz değil, yakın sanatın kurucusu Gülpembe Yakın'ın yıllara dayanan uzman araştırmalarını aldık ve bunu en gelişmiş yapay zeka analizleriyle harmanladık. Yani karşınızda hem insan sezgisi hem de teknoloji var. Hadi o zaman lafı hiç uzatmadan konuya girelim, en temelden başlayalım. Yüz yogası dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Aslında en basit haliyle yüzünüz için özel bir antrenman programı gibi düşünebilirsiniz. Yani yüz ve boyun kaslarını hedef alan bir dizi egzersiz ve masaj tekniği. Amaç ne peki? Bu kasları hem güçlendirmek, hem esnetmek, hem de günün yorgunluğunu üzerlerinden atmak. Tamam, tanım kulağa mantıklı geliyor ama hepimizin aklında o malum soru var. Bu gerçekten işe yarıyor mu yoksa gelip geçici bir heves mi? Hadi bilim bu konuda ne diyor bir bakalım. Araştırmalara şöyle bir göz attığımızda potansiyel faydalar listesi bayağı kabarık görünüyor. Daha dolgun kaslardan cildin elastikiyetinin artmasına, kan dolaşımının iyileşmesinden, stresin azalmasına ve hatta yara dokularının yumuşamasına kadar giden iddialar var. Bir saniye. Ekranda -3 yaş mı yazıyor? Bu ne demek şimdi? Yani bu biraz fazla iddialı değil mi? Aynen öyle. Şaka değil, tamamen gerçek. Northwestern Üniversitesi'nin yaptığı ve çok saygın bir tıp dergisinde JAMA Dermatoloji'de yayınlanan bir çalışma bu. 40 ile 65 yaş arasındaki katılımcılar 20 hafta boyunca düzenli olarak yüz yogası yapıyorlar. Ve sonuç, bağımsız dermatologlar program sonunda katılımcıların ortalama 3 yaş daha genç göründüğünü söylüyor. Özellikle yanaklardaki dolgunluğun artması bu etkiyi yaratmış. Hatta dermatologlar da bu fikri destekliyor. Mantığı da çok basit aslında. Bu egzersizler yüzdeki kan dolaşımını hızlandırıyor. Hızlanan kan dolaşımı demek, cilde daha fazla oksijen ve besin taşınması demek. Bu da ne yapıyor? Cildin kendini yenileme sürecini destekliyor ve hepimizin istediği o doğal, sağlıklı parlaklığı kazandırıyor. Pekala, itiraf ediyorum, ikna oldum. Bilimsel bir dayanağı var gibi duruyor. O zaman gelelim işin nasıl kısmına. Yani bunu nasıl ve ne sıklıkla yapmak gerekiyor? İşte o bahsettiğimiz meşhur çalışma bize çok iyi bir yol haritası çiziyor aslında. Katılımcılar ilk 8 hafta boyunca her gün 30 dakika ayırmışlar. Sonraki 12 haftada ise bunu biraz seyreltip 2 günde bir 30 dakika olarak devam etmişler. Buradan çıkaracağımız ders ne? Anahtar kelime istikrar. Ve uygulamaya başlarken aklınızda tutmanız gereken 4 tane de altın kural var. 1. Her zaman temiz eller ve temiz bir ciltle başlayın. 2. Cildinizde kayganlık sağlamak için hafif bir nemlendirici ya da serum kullanmak işinizi kolaylaştırır. 3. Hareketleriniz çok nazik ve daima yer çekimine karşı, yani yukarı yönlü olmalı. Ve 4. Tabii ki en önemlisi, bunu bir rutin haline getirmek. Dur bakalım, aklıma birkaç soru daha takıldı. Mesela bu herkes için uygun bir yöntem mi? Ya da beklentilerimiz ne olmalı? Biraz da bu ince detaylara girelim. Bu harika bir soru. Cevabı da çok net. Kesinlikle herkes için. Kadınların ve erkeklerin yüz kası yapısı biyolojik olarak aynı. Tek bir fark olabilir, o da erkeklerin cildi genellikle biraz daha kalın olduğu için sonuçları görmek belki biraz daha uzun sürebilir. Ama onun dışında faydalar herkes için geçerli. Peki ya yaş faktörü? Yani 20'li yaşlarda başlamakla 60'lı yaşlarda başlamak arasında dağlar kadar fark var mı? Ya da insan başlamak için çok geç kalmış olabilir mi? Kesinlikle hayır, başlamak için asla geç değil. Hatta bilimsel çalışmalar özellikle 40'lı, 50'li ve 60'lı yaşlardaki insanlarda bile gayet olumlu sonuçlar alındığını gösteriyor. Daha genç yaşta başlarsanız ne olur? O zaman da geleceğe yönelik harika bir koruyucu önlem almış olursunuz. Tabii burada beklentileri doğru ayarlamak lazım değil mi? Yani bu bir sihirli değnek değil. 60 yaşındaki birini 20 yaşına döndürmeyi vaat etmiyor. Amaç bir estetik operasyon sonucu almak değil. Yüz yogası, cildinizin daha sağlıklı, daha canlı ve daha sıkı görünmesine yardımcı olan doğal bir destek aslında. Peki tüm bu bilgileri alt alta koyduğumuzda dönelim en baştaki o büyük soruya. Sonuç olarak yüz yogası denemeye değer mi? Şöyle bir özet geçelim. Yüz yogası riski çok düşük, cerrahi olmayan bir yöntem. Elimizdeki ilk bilimsel veriler gerçekten umut verici. Hem görünüş hem de genel olarak iyi hissetme hali için potansiyel faydaları var.
Ama unutmamak lazım, bu sihirli bir değnek değil, sabır ve devamlılık istiyor. Kısacası, evet, bizce denemeye kesinlikle değer. Bu kadar teorik bilgi konuştuk. Şimdi de işin pratiğine geçmek, bu teknikleri uygulamalı olarak görmek ve işin uzmanından öğrenmek istemez misiniz? O zaman sizi bu analizin de kaynağı olan yakın sanata davet ediyoruz. Bilginizi daha da derinleştirmek, bütün teknikleri öğrenmek ve uygulamalı dersleri izlemek için kendilerini bizzat ziyaret edebilir veya YouTube kanallarına abone olabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.